Herkese yeniden merhaba. Bu video serileriyle 5 şiş ile çorap örümünü öğreneceğiz. Örgümüzün ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bir önceki bölümümüzde lastik örgüsünü öğrenmiştik. Şimdi lastikten bacağa geçiş kısmını öğreneceğiz. Eğer videolarıma ilk kez geldiyseniz yukarıdaki linke tıklayarak birinci bölüme gidebilirsiniz. Önceki bölümde 10 sıra boyunca lastik öreceğimden bahsetmiştim. 10 sıramı tamamladım. Şimdi lastikten bacağa geçişe başlangıç kısmını yapacağız. Kullandığım ip kendinden renk geçişli olduğu için pembe renk ipimin bitimine kadar lastik örmem gerekiyordu. Bu da 10 sıraya tekabül ediyordu. Pembe renk ipimin tamamını ördüm. Şimdi pembeden açık sarı renge doğru geçiş yapacağız. Henüz kısa ipe ulaşamadım, yani bir tur dönmedim. Bir tur dönebilmem için kalan pembe ipim bu kadar. Tarife göre pembe ip 10. turun sonuna denk gelmeli. Bakalım öyle olacak mı? Şimdi ben lastiğimi bitirmedim. Lastiğimi örüyorum. Ters düz olarak lastiğimi tamamlıyorum. Ve lastiğimi tamamladım. Şu kadarcık daha pembe ipim kaldı. İlk baştaki renk değişikliğinin tam denk gelmemesi normal. Sonraki değişimin denk gelmesi gerekiyor. Çünkü onun tamamen bir tur olması gerekiyor. Bunu aldırmayacağım. Pembe ipimle örmeye devam edeceğim. Fakat sıra başına geldiğim için artık ben lastik örgüsünü bitireceğim. Şimdi düz örgüyle devam etmem gerekiyor. Önceki çorabımda da birazcık kayma olmuştu. Tam sıranın başına denk gelmemişti. O yüzden ilk sıramı, ilk renk geçişini önemsemiyorum. Kullandığım ipin tarifine göre hareket ediyorum. Siz iki farklı renk kullanıyorsanız bunu dikkate almanıza gerek yok. Şimdi tarife göre pembe renk ipiniz bittiği zaman gelen yeni iple bir tam tur dönmeniz gerekiyor. Yani bu sarı rengin bir tura tekabül etmesi gerekiyor. Sarı renkle bir tur dönün. Eğer ipiniz bir turdan fazla geldiyse şişinizi bir büyük numarayla örmeniz gerekiyor. Eğer örgünüz bir turdan kısa geldiyse şiş numaranızı bir tık aşağı çekmeniz gerekiyor. Bunu da tarifin yanında verdikleri şişlerle yapacaksınız. Bu arada lastikten sonra öreceğimiz tüm örgüler düz örgü. Ters örgü örmüyoruz. 5 şişle veya misinalı şişle böyle bir tur dönerek örülen örgülerde ters örgü yapmıyoruz. Her zaman düz örgü örerek devam ediyoruz. Öncelikle kalan pembe ipimi örüyorum. Tam olarak renk değişiminin olduğu noktayı bulmam gerekiyor. Tam da şurada sarı renk ipime geçiş yaptı. Buraya ben ilmek belirleyicimi takıyorum. Nerede geçiş yaptığını aklımda tutmak için bunu yapıyorum. Çünkü sarı iple bir tam tur dönmem gerekiyor. Bakalım bir tam tur dönünce mavi renk ipime geçiş yapacak mı? Eğer geçişim olursa doğru numarayı seçmişimdir. Birazcık artarsa şiş numaramı büyüteceğim. Kısa kalırsa da şiş numaramı küçülteceğim. Bu tamamen elinizin gevşekliği veya sıkılığına göre tarifte oluşturulmuş bir ayrıntı. Benimle aynı marka ipi kullanmıyorsanız bunları yapmanıza gerek yok. Zaten sizin renk geçişiniz tamamen sizin kontrolünüz altında olacaktır. Ve sarı rengimin sonuna doğru yaklaştım. Maviye geçiş kısmına geldim. Son 2 ilmeğim kaldı. 1 ve 2. Bakın tam olarak renk geçişim denk geldi. Artık ilmek belirleyicimi çıkarabilirim. Yani 2,5 milimetrelik şiş doğru.
O yüzden şişimi değiştirmeme gerek yok. Kaldığım yerden devam ediyorum. İlk sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ikinci sırada mavi, sonraki sırada sarı, sonraki sıramda yine pembe öreceğim ve şeritlerimi bu şekilde tamamlamış olacağım. Şimdi mavi ipimle örmeye devam ediyorum. Yine mavi ipin de bir tura denk gelmesi gerekiyor. Yeri gelmişken karşılaşabileceğiniz bir başka sorundan bahsetmek istiyorum. Örerken ilmeğiniz kaçtı diyelim. Bayağı bir örmüşsünüz. İlmeğiniz kaçmış, çok sonradan fark etmişsiniz veya tam da o sırada fark ettiniz. Ne yapmanız gerekiyor? İlmek istediği yere kadar kaçabilir. Toparlamak tamamen bizim elimizde. İlmeğimizin hemen başını yakalıyoruz bu şekilde. Şişimize geçiriyoruz. Yakaladığımız ilmeğin arkasında bu şekilde çizgiler var. Şöyle ilk gelen çizgiyi şişime aldım. Öndeki ilmeği arkadakinin üzerinden geçirdim. Bu işlemi yaptığım zaman düz örgü oluşuyor. Düz örgülerimi bu şekilde toparlıyorum. Arkadaki düz çizgiyi alıyorum. İkisini yan yana aldım. Öndekini arkadakinden çıkarıyorum. Ve gördüğünüz gibi düz örgülerim oluşmuş oldu. Bu şekilde kalan tüm çizgilerin üzerinden ilmeği atlatıyoruz. Ve ilmeğimiz nereye kadar kaçarsa kaçsın bu şekilde toparlayabiliyoruz. Kaçan ters örgülerin de mantığı aynı. Bildiğimiz gibi ön taraftan ters görünen ilmekler arka tarafta düz olur. Ön taraftan düz görünenler de arkadan ters olur. Modelimizi arkaya çeviriyoruz, arka yüze. Şöyle ilmeğimizi kaçıralım burada da. Yine kaçan yerinden yakalıyorum, şişime geçiriyorum. Aynı işlemi arka taraftan tekrarlıyorum. Çizgiyi şişime aldım. Öndeki ilmeği arkaya doğru atlattım. Çizgimi yine şişime alıyorum. Öndeki ilmeği arkadakinin üzerinden geçiriyorum. Bakın düz örgü oluşmuş oluyor arka tarafta. Şimdi normalde kaldığımız yere çevirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi ters örgüler oluşmuş oldu. Şimdi mavi ipimi tamamlamaya devam edebilirim. Gördüğünüz gibi ipimin rengi değişti. Tam da yerine denk geldi. Şimdi bir tur açık sarıyla devam edeceğim. Lastikten sonra açık sarı, mavi, açık sarı ve bir turda pembe öreceğiz ve bu çizgi kısmını tamamlayacağız. Daha sonra desen geçişine başlayacağız. Birazcık ilerledikten sonra videoya devam edeceğim. Desen çalışmasının ilk sırasını tamamladım. Yani ilk bulutların olduğu kısmı tamamladım. Yine tarifte bahsedilen bir konuya değinmem gerekiyor şişlerle ilgili. Şimdi ördüğüm ilk çorapta gördüğünüz gibi bulut deseni normalde bu şekilde yuvarlak nokta halinde olmalı. Bakın bunlar düzgün yapılmış desenler. Yani doğru. Ördüğüm ilk çorapta oluşan ilk desenlerin bazıları şöyle sağa sola doğru kaymaya başladı. Hatta birazcık yukarısı da gördüğünüz gibi düz çizgi şekline dönüştü. Aslında bu hatalı bir örgü biçimiydi. Yani benim bu noktada şişimi değiştirmem gerekiyordu. Tarifte de bununla ilgili bir uyarı kısmı var. Şimdi size oradan bahsedeceğim. Eğer leopar deseniniz sola doğru kaymışsa çok sıkı örüyorsunuz.
Eğer leopar deseniniz sağa doğru yatmışsa çok gevşek örüyorsunuz. Gevşek örüyorsanız şişinizi küçültmeniz, sıkı örüyorsanız da şişinizi büyütmeniz gerekiyor bu noktada. Desenin başlangıç kısmında şişinizi değiştirerek desenlerinizi normale çevirebilirsiniz. Örmeye devam ettim ve lastiğin hemen altından topuğun başlangıcına kadar, yani bacak kısmında toplamda 60 sıra boyunca düz örgü ördüm. 10 sırada lastik vardı. Toplamda 70 sıra örmüş oldum. Ortadaki sarı çizgi topuk kısmı olacak. Oraya kadar olan kısım bizim bacak boyumuz. Şimdi şu sırayla ilerliyoruz. Lastik kısmını tamamladık. Bacak kısmını tamamladık. Ayağa geçeceğiz. Ayak ucunu öreceğiz. En son topuğu tamamlayacağız. Diğer çoraplardan farklı olarak topuğumuzu en son yapacağız. Şu şekilde anlatırsam daha iyi olacak. Bakın, topuğu toparladım. Öncelikle bu kısmı tamamen öreceğiz. Daha önceden kenara ayırdığımız sarı ipi topukta kullanacağız. Ayak ve ayak ucunu da tamamladıktan sonra topuk kısmını sarı ipi koyduğumuz yerden çıkartacağız. Diğer topuklardan biraz daha pratik olduğunu söyleyebilirim. Bacak kısmını bitirdim. İpim pembe renge geçiş yaptı. Burada yumağın içerisinde olan pembe renk iplerimi çekiyorum. Mavi renge geçiş yapana kadar ipimi çıkartacağım. Ve buradaki renk değişiminde ipimi keseceğim. Benim kullandığım ipi kullanmıyorsanız ipinizi kesmeyeceksiniz. Kaldığı yerden devam edeceksiniz. Bu sadece bu ipe has bir değişiklik. Ayırdığım ipimi yumak haline getiriyorum. Daha sonra yumağımı alıp örgümün içinde saklıyorum. Dediğim gibi benimle aynı ipi kullanmıyorsanız bu adımı yapmanıza gerek yok. Kaldığımız yerden örmeye devam edeceğiz. Topuk kısmının yerini belirlemek için farklı renkte 3 tane ipe ihtiyacım var. Öncelikle bu videonun başında ayırdığım sarı ip. Kullanacağım ipin biri budur. Uzunluk olarak 80 santim civarında bir uzunluk gerekiyor. Dokusu bacaktaki iple aynı olmalı. Daha sonra yine bu iplerden farklı renkte 2 tane ip alıyorum. İkisini pembe seçtim. Bunun da boyu 60-70 santim civarında olsun. Pembe iplerimden birini alıyorum ve iğneye geçiriyorum. Tam başlangıç kısmına denk gelecek yerde şöyle ilmeklerimin içinden iğnemi geçireceğim. Toplamda 30 tane ilmekten ipi geçirmem gerekiyor. Yani önümdeki 2 tane şişteki tüm ilmekten iğnemi geçireceğim. Bu arada kullandığım ipliğin kalınlığının veya dokusunun hiçbir önemi yok. Dikiş ipi bile kullanabilirsiniz. Yeter ki rengi bacaktaki ipten farklı olsun. Gördüğünüz gibi 2 tane şişimden ipimi geçirdim. İğnemi çıkartıyorum. Biraz fazla uzun bir ip olmuş. Yanları hafifçe kesiyorum. Yine 10 santim civarı bir uzunluk bırakın. Şöyle göstereyim. Bu iplerin olduğu kısımda çalışacağız biz. Şimdi kontrast rengimi alıyorum ve bununla örgü öreceğim. Düz örgü öreceğim. Şöyle videoda gördüğünüz gibi ipi arkaya koyuyorum. Şöyle. Birazcık uzunca ip bıraktım arkada, 15 santim civarı.
Şöyle ilk ilmeğimi şişime batırdım ve örmeye başlıyorum. Hafif gevşek örün. Sonradan bu ipi çıkaracağımız için kolaylık sağlamış olacak. Örerken kullandığımız ip kalınlık ve doku olarak bacak ve lastik kısmındaki iple aynı olmak zorunda. Sadece rengi farklı olsun, sonradan çıkartmak kolay olsun. Bu sarı iple 30 ilmek örüyorum. Yani önümdeki 2 şişi birlikte örüyorum. ...15. ilmeğimi ördüm, şişimi kenara koydum. Şimdi önümdeki şişi birlikte öreceğim. Yani şiş sayımı 3'e düşürmüş olacağım. İlmeğin içindeki şiş sayımı 3'e düşürüyorum. Devam ediyorum. 16, 17, 18, 30'a kadar gideceğim. Bu arada örgünüzü örerken aşağıdan geçirdiğimiz pembe ipe değmemesine dikkat edin. Yani onu da örmeyin yanlışlıkla. Çünkü o ipi de sonradan çıkartacağız. Bu sefer çıkartmamız zorlaşacak. O yüzden şişin ona takılmamasına dikkat edin. ...30 ilmeğimi ördüm. Yine buradaki fazlalık ipleri kesiyorum. Çok dibinden kesmiyoruz. Her zaman söylediğim gibi. Şimdi benimle aynı ipi kullanmayanlar için yine bir uyarı. Yumağın orijinali ile buradan devam edeceğiz. Şuradan öreceğiz. İpinizi benim gibi kesmemiştiniz. Orijinal yumaktaki ipinizle devam edeceksiniz. Yani bacakta kullandığınız renkle kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Ama ben ipimi ayırmıştım. O yüzden bacaktan devam edebilmem için orijinal yumağımdaki ipi de tekrardan eklemem gerekiyor. Yumaktaki iple örmeye başlıyoruz diyebilirim. Şimdi en son ördüğümüz sarı ipin üzerinden örmeye başlıyorum. Yine toplam 30 tane ilmek öreceğim. ...30 ilmeğimi örmüş oldum. Şimdi daha önce ayırdığım pembe iple yine buradaki ilmeklerden geçireceğim. Aşağıda ne yaptıysam aynısını yapacağım. İpimi iğneme geçiriyorum. Ve daha sonra ilmeklerin içinden pembe ipimi yürütüyorum. Yürütme işlemimi tamamladım. Fazlalık ipimden kurtuldum. Artık topukla ilgili yapmamız gereken hiçbir şey kalmadı. Burası da topuktan sonrası. Yani topuktan ayak ucunun başlangıcına kadar olan kısım. Burayı da düz örgü olarak öreceğiz. Kaldığım yerden örmeye devam ediyorum.
Şimdi ilmeğin içerisindeki şiş sayımı 4'e çıkarmam gerekiyor. Yani buradaki 30 ilmeği de 15-15 şeklinde paylaştıracağım. Şimdi 15 ilmeğimi tamamladım. Diğer şişimi alıp 15 tane daha örüyorum. Böylece başlangıçtaki halini almış oldu. Buradan sonrasını zaten nasıl örüleceğini biliyorsunuz. Ayak ucunun başlangıcına kadar düz örgü örüyoruz. İplerinizi hafifçe çekiştirebilirsiniz ama yerinden çıkmamasına özen gösterin. Buradan sonrasını düz bir şekilde örüyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın şu sarı ipin olduğu yerden bu gördüğünüz topuk çıkacak. Tarife göre pembe renk ipe gelene kadar ben düz bir şekilde öreceğim. Ayak ucunun başlangıcına kadar olan kısmın ölçülerini ekranda verdim. Sıra hesabı olarak sorarsanız lastik 10 sıra, lastikten sarı çizgiye kadar 60 sıra, sarı çizgiden sonra da 60 sıra ördüm. Bu video için anlatacaklarım bu kadar. Sonraki bölümde ayak ucu yapımını göreceğiz. Umarım videolardan keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.